Bu videoda Spider-Man 2099 ve Kang arasında gerçekleşecek olan bir mücadelede kimin nasıl kazanacağı hakkında konuşacağım. Her zaman olduğu gibi karakterler hakkında bilgiler vereceğim ve ardından olası bir karşılaşmada kimin nasıl kazanabileceğini açıklayacağım. Aslında beni bu karşılaşmayı hazırlamaya iten şey ise hem sizlerin istekleri hem de filmlerde gösterilen bağlantılar üzerinden böyle bir karşılaşmanın mantıklı olacağını düşünmemdi. Biliyorsunuz ki Kang ve Spider-Man 2099 kendi sahip oldukları teknoloji sayesinde çoklu evreni keşfetmişlerdi. Kang'in belli başlı formları dışında her bir formunun amacı da çoklu evreni fethetmek olacaktı. Bunun aksine masum Spider-Man'lerin tek derdi ise mutlu olacakları bir evreni keşfetmekti. Zaten sıradan bir insan çoklu evreni keşfettikten sonra daha başka ne ister ki? Yani evleneceği, mutlu olacağı güzel bir hayat ister herhalde, değil mi? İşte vizyoner Kang ve Spider-Man 2099'un ayrıldığı noktada burası oluyor. Her iki karakter de çoklu evren kavramının üzerinde kalıyorlar ve birçok olasılığın farkındalar. Kendi varyantlarının toplandığı salonlardan tutun da sevilmiyor olmalarına kadar her şeyleri aynı gibi. Aslında bazı teorilere göre Spider-Man 2099'un da bir Kang varyantı olmasından bahsediyorlar. Şahsen ben buna çok da bir ihtimal vermiyorum ama bir fan teorisi olduğu için sizlere bahsetmek istedim. Şimdi gelelim karakterlerin güçlerine ve neler yapabileceklerine. Kang'in en büyük gücü sadece belirli bir zaman çizgisine bağlandığı zaman ortaya çıkıyordu. Kang, kuantum boyutu gibi uzay zamanının dışında kalan hiçbir yerde yeteneklerini kullanamıyor. Burada bahsettiğim yetenekler ise çoklu evreni ve zaman çizgilerini yok edecek bir potansiyelden bahsediyorum. Yoksa Kang'in zırhındaki silahları her yerde kullanabileceğini çok iyi biliyoruz. Madem öyleyse ilk olarak Kang'in zırhından başlayalım. Kang'in zaman koltuğu sayesinde üzerine giyilebilen bu zırhı onu çoklu evren seviyesindeki herhangi bir tehdit karşısında koruyabilecek seviyede güçlüdür. Kang aslında sıradan bir insandır, yani dayanıklı olması ya da ekstra güçlü olması imkansız bir şey. Ancak bütün bunlara rağmen zırhı sayesinde dev boyuttaki Ant-Man'e ve onlarca saldırıya direnmeyi başarmıştı. Bu zırhın ona sağladığı bir diğer özellik ise insanüstü hızlara çıkmasıdır. Ant-Man ve Wasp'a aynı anda tepki verebilmesi ve onları savuşturması da buna katkı sağlıyor. Bütün bunların yanında enerji projeksiyonu sayesinde herhangi birini küre çevirecek kadar büyük bir enerjiye sahiptir. Aynı zamanda kendisine karşı yapılan enerji saldırılarında istediği yönde çevirip kullanabiliyordu. Kang'in sahip olduğu telekinezi gücü ise zırhın düşünce gücüyle ona nesneleri hareket ettirme imkanı sağlıyordu. Zaten burada yapılan açıklamalara göre Kang'in zırhı ve zaman koltuğu Kang'e nörokinetik bağlarla bağlanmış durumda. Burada bahsettiğimiz nörokinetik bağlarsa kostümün doğrudan Kang'in beynine bağlı olduğunu gösteriyor. Bunun dışında enerji alanları oluşturup kendisini koruyabildiği de bizlere gösterilmişti. Son olarak da burada portal açma olayına değinmek istiyorum. Bulunduğu kuantum boyutunda bile Kang'in portal açabileceği bizlere gösterilmişti. Bunun yanında üzerinde bulunan zırhı sayesinde çoklu evren düzeyinde platformlar oluşturabileceği de açıklandı. Hatta bu platformlardan bir tanesini Doctor Strange in the Multiverse of Madness filminde Reed Richards'ın kullandığını göstermişlerdi. Elbette bütün bu bahsettiklerim Kang'in sadece zırhı sayesinde yapabileceği şeylerdi. Bunun yanında çoklu evrensel zaman çekirdeği ile birlikte bir evreni, hatta binlerce evreni ve zaman çizgisini kolayca ortadan kaldırabileceği de gösterildi. Bu nedenle Kang MCU'da gördüğümüz en güçlü varlıklardan biriydi. Şimdi gelelim Spider-Man 2099'un güçleri ve yeteneklerine. Öncelikle her iki karakter arasında devasa bir siklet farkı olduğunu belirtmem gerekiyor. Çünkü resmi açıklamalara göre Spider-Man 2099 neredeyse MCU Hulk kadar bir şeymiş. Yani arkadaşlar, bende 2 metre 10 santim boy var, 140 kilo adamım, öyle 1.80 boyunda 70 kilo adamdan da dayak yemem diyor. Ama bakacağız bakalım, gerçekten de dayak yiyecek mi yoksa yemeyecek mi? Çünkü Spider-Man 2099 sadece sıradan bir insan değildi. Kendisi 10 ton ve üzerindeki ağırlıkları sadece kendi ham gücüyle birlikte kolayca kaldırabiliyordu. Spidey Sense özelliği sayesinde ise neredeyse zamanı donmuş gibi algılar ve yüksek hızlarda hareket eder. Ve burada bahsettiğimiz hızlara Kang'in kuantum boyutundaki formunun yetişebileceğini pek sanmıyorum. Çünkü hatırlarsanız Spider-Man No Way Home filminde Doctor Strange zamanı neredeyse donma noktasına getirmişti ve Peter'ın bedeni yere düşene kadar kendisi onlarca hareket yaptı. Yani Spider-Man 2099 herhangi bir örümcek adamla aynı güçlere sahip, ancak çok daha fazlası da var. Mesela pençeleri ve zehirli dişleri onu diğerlerinden fazlasıyla ayrı bir noktaya koyuyor. Hatta film içerisinde bir treni bu pençeler sayesinde kolayca parçalamayı başarmıştı. Dişleri ise henüz kullanılmadı, ancak rakibini felç ederek saatlerce hareketsiz bırakabileceğini çok iyi biliyoruz. Peki Spider-Man 2099'un kostümünün büyük bir özelliği var mı derseniz de gerçekten çok fazla özelliği yok. Evet, öyle ahım şahım özellikleri yoktu. Burada gördüğümüz kostüm dijital bir giysiydi ve ledlerle aydınlatılmış gibi gözüküyordu.
Evet, istediği silahları ve parçaları nanoteknoloji sayesinde istediği şekilde oluşturabiliyordu. Kostüm bu konuda başarılı gibi gözükse de Miles Morales gibi elektrik üretebilen herhangi bir karakter karşısında fazlasıyla zayıf kaldığı gösterildi. Bunlar dışında akıllı ağlar çıkartıyordu ve tıpkı Darkseid'in Omega ışınları gibi zikzak çizerek hedefine ulaşabiliyordu. Son olarak da boyutsal seyahate çıkabilmesi için kostümünde ve kolunda ekstra parçalar vardı. Bu sayede Spider-Man 2099 istediği evrene ve gerçekliğe kolay bir şekilde gidebiliyordu. Spider-Man 2099'un Kang'e göre en büyük avantajı ise onun sağlam bir ekibi ve istihbaratı vardı. Ancak kendisi sahip olduğu tüm bu güçlere, bilgiye ve deneyime rağmen kesinlikle Kang'in rakibi olamıyor. Maalesef ki Spider-Man 2099 için bir zargana olan Kang, onun işini birçok farklı şekilde kolay bir şekilde bitirebilir. Öncelikle telekinezi gücüyle onu yakalayıp hareketsiz bir hale getirebilir. Hatta kostümündeki bütün enerjiyi çekip alır ve yeteneklerini ortadan kaldırır. Birebir dövüşte Spider-Man 2099 Kang'i hırpalamayı başarsa bile asla onun denge olamayacağını anlar. Bunun içinse Secret Wars ya da Beyond the Spider-Verse filminde giyeceği kostüm bizler için gerçekten çok önemli. Çünkü tahminen bu kostümü önceki kostümdeki gibi hatalara yer vermeyecektir. Yani Kang sadece kuantum boyutunda kullandığı belli başlı yeteneklerle bile onu alt etmeyi başarabilir. Bir de herhangi bir zaman çizgisine bağlansaydı zaten hepten güçlenecekti. Aslında film içerisinde Spider-Man 2099'u benim gözümden düşüren çok fazla şey yaşandı. Öncelikle film içerisinde Vulture'la başa çıkamadı. Hadi diyelim ki hem zamanı korumak hem de düşmanla savaşmak zordu ancak Miles'la da başa çıkamadı. Yani evet, 2099 deneyimli bir karakter ancak sandığımız kadar uzun yıllar yaşamadığı bence de ortada. Bunun aksine Kang ölümsüz bir karakterdi ve milyonlarca hayat yaşadı. Ayrıca Spider-Man 2099'da zamanı kontrol etme yeteneği yoktu. Onun tek yapabildiği evrenler arasında yer değiştirmekti. Bu ve bunun gibi sebepler doğrultusunda Kang'in kazanması çok daha muhtemeldir. Evet, Kang de karıncalardan dayak yedi ve kostümü parçalandı. Zaten kuantum boyutunda girecekleri herhangi bir savaşta 2099 hızlı davranırsa Kang'i yenebilir. Ancak gerçek bir zaman çizgisindeyken Kang'i yenmesi pek olası değildir. Çünkü gerçek bir zaman çizgisinde Kang'in hızına asla yetişemezler. He Who Remains'i hatırlayın, adam bir anda orada ve bir anda buradaydı. Yani adamların kullandıkları zaman teknolojisi gerçekten çok ileri düzeydeydi. İşte bu nedenle adil bir karşılaşmada Spider-Man 2099 bile Kang'i durduramazdı. Eğer olur da bir gün Kang gelip Spider-Verse'ten herhangi bir evrene saldıracak olursa o zaman yapabileceği tek şey saklanıp dua etmek olurdu. Ancak neyse ki Kang konseyi var ve bu tür saldırılar yapan varyantları durdurabiliyorlar. Doctor Strange'in 3. filminde ise Kang konseyi ve Spider-Man 2099'un kabusu gerçek olacak, yani çoklu evren ve Spider-Verse ölmeye başlayacaktı. Zaten daha öncesinde de ölmeye başlamıştı diyebilirsiniz ancak artık geri dönülemez bir hale gelecek. Zaten bu yüzden Spider-Man 2099'un da bir Kang varyantı olabileceğini düşünenler var. Çünkü hem Kang konseyi hem de Spider Society'nin amacı çoklu evreni ayakta tutmak ve düzeni korumaktı. En azından bir noktada Spider-Man 2099 ve Kang konseyinin karşılaştığını düşünenler de var. Ancak bunun gerçeğini Secret Wars'a kadar öğrenebileceğimizi de pek sanmıyorum. Evet dostlar, benim konuyla ilgili olan bütün görüşlerim bunlardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.